Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi altın ve gümüşe bakacağız. Yalnız grafiklere geçmeden önce beğenilerin ve yorumların kanal için çok önemli olduğunu bir hatırlatmak istiyorum. Ayrıca kanala abone olup olmadığımızda bir kontrol edersek sevinirim. Şimdi bugün grafiklerde bu düzeltme süreçlerini tekrar bir konuşacağız. Hem haftalık grafiklerde hem saatlik grafiklerde gün içi düzeltmeler geldi çünkü bugün itibariyle. Fakat hangi seviyeler kırılırsa o haftalık büyük beklediğimiz düşüşler gelir, düzeltme gelir. Bunları bir kontrol edeceğiz. Gelin şimdi bir grafiklere geçelim, seviyelerimizi orada netleştirelim. Öncelikle gümüşle başlamak istiyorum. Gümüş analizimizde dün şu gördüğümüz dip bölgesini 23.94'ü takip ediyorduk. Bu bölgenin kırıldığını gördük. Sonrasında bakın direnç olarak da bu bölgeye tekrar bir tepki verdi. Sonrasında da bugün için satışlar oldukça sert geldi aslında gümüşte. Fakat resme biraz uzaktan baktığımız zaman şu son yükselişin %50 düzeltmesini yaptı diye biliyoruz bugünkü bu düşüş sonrasında. Bu düzeltme süreci de aşağıda 23, 22, 78 bölgesine kadar devam edebilir. %61.8'e kadar düzeltme geldi deriz. 22.78 kırılacak olursa şu haftalık grafiklerde beklediğimiz düzeltme sürecinin başladığını söyleriz ve bu 20 dolarlara kadar bir düşüşü getirebilir. Dolayısıyla evet, kısa vadeli yükselişlerde bir düzeltme geldi fakat uzun vadeli haftalık grafiklerden baktığımız zaman daha henüz düzeltme sürecine girdiğimizi söyleyemiyoruz. Gümüş için kısa vade 22.78 altı kapanışlar uzun vadeli grafiklerde düzeltme sürecinin tetiklenmiş olabileceğini bize gösterecek. Buradan saatlik grafiklerde ons altına bakacak olursak aslında ons altın oldukça güçlü durmaya devam ediyor. Kısa vadeli grafiklerde de bir düzeltme sürecine daha henüz girmiş değil. Fakat tabi bu hareketi haftalık grafiklerden ölçmek çok daha sağlıklı olacaktır. Bakın haftalık grafiklerde gümüşün 24.70-24.16 direnç bölgesinden bahsediyorduk. Bu geçmişte bir dirençti. Sonrasında destek olarak çalışıp satışlar derinleşmişti. Dolayısıyla geçtiğimiz Mart ayında yaşanan şu tepe bölgesinin destek bölgesini test etmiş durumda gümüş. Ancak ons altına dönüp baktığımızda ons altının aynı bölgesi şu Mart ayındaki tepe bölgesinin destek bölgesi ve geçmişten gelen direnç bölgesi 1916-1881 aralığından geçmekte. Dolayısıyla altın daha henüz gerekli yükselişi yapamamış durumda. Yani kısa vadeli grafiklerden baktığımızda evet altın daha güçlü duruyor. Fakat uzun vadeli grafiklerden baktığımızda gümüşün o yükselişine daha tam katılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla gümüşün şu son düşüşü altınla gene aynı seviyelere gelmiş olduğunu düşünebiliriz buradan. Haftalık grafiklerden baktığımız zaman ons altın için 1812 altında kapanışlar ancak bir düzeltme sürecine girdiğimizi bize gösterecek. Saatlik grafiklere dönecek olursak geçtiğimiz günlerde iki defa direnç olarak çalıştırdığı, sonrasında da destek olarak çalışan 1850-1847 bölgesi önemli olacak. 1850 üstünde hareketler yükselişin devamını, altında kaldığı sürece de 1832-1826'lara doğru gene satışların derinleştiği bir süreci takip ederiz. Bu da zaten aşağıda %38.2 Fibonacci seviyesinin geçtiği bir bölge. Dolayısıyla düzeltme için, kısa vadeli düzeltme için bu bölgeye kadar satışlar normal karşılanır. Uzun vadeli düzeltmeye girdiğimizi söyleyebilmemiz için de 1806 hareketler görmemiz lazım ons altında. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna da bakalım. Altın gümüş rasyosunda hatırlarsanız 77-31-76-85 direncini takip ediyorduk. Bunun üstünde sert hareketler takip ettik. Bu ons gümüşe gelen satışlardan dolayı altın gümüş rasyosunda da bir yükseliş süreci takip ediyoruz. Yukarıda 79-33-79 direnci önemli olacak. Yani 80 üstü hareketler görmediğimiz sürece kısa vadeli düzeltmelerin devam ettiğini söyleriz. 80 üstü hareketlerde ise gümüşün güçlenerek satışa döndüğü ve uzun vadeli düzeltme sürecine girdiğimizi söyleyeceğiz. Buradan hızlıca bir platine bakalım. Platinde de yatay hareketi takip ediyoruz. Bugün gelen satışlar şu son yükselişin %23.6'sını geri aldı. Bu bölgenin kırılması
ancak kısa vadeli bir düzeltme sürecini bize gösterir. Bunun için de aşağıda 1049'un altında kapanışlar görmemiz lazım. Buradaki satışlar da aşağıda 1010'lara kadar devam eder. Bu da şu son yükselişin düzeltmesi olarak kalacaktır. Henüz platin için uzun vadeli düzeltme sürecini konuşmak için erken, şu yatay bandın öncelikle bir kırılımını takip etmemiz gerekiyor. Buradan bir paladyuma bakalım. Paladyumun aslında dip bölgesinde yatay bir hareket içinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada yeterince bir yükseliş gelmediği için henüz düzeltmelerden bahsetmek için erken, yükselişe geçtiğini söyleyebilmemiz için de 1844 direncinin kırılması gerekiyor. Aksi takdirde şu yatay bantta dip çalışması devam ediyor olacak. Burada paladyumu haftalık grafiklerden de göstermek istiyorum size. Dün bahsettiğim süreci aslında bir anlayalım. Bakın 2011 zirvesi şu alanda 860 seviyesinde gerçekleşti. Sonrasında yatay bir bantta hareket edip çok ciddi sert bir yükseliş geldi. Şimdi işte paladyumun bu yükselişini temellendirmek gerekir. Yani temel verilerine bakmak gerekir. Bu yükselişi gerektiren talep nereden geldi? Eğer bu yükseliş sadece finansal piyasalarda oluşan bir hareketten ötürüyse burada bir balon oluştuğunu konuşabiliriz ve 1500 doların kırılımıyla burada sert satışlar da gelebilir. Ancak 1500 dolar korunduğu sürece şu yatay bandı fiyatlıyor olacak ve yukarıda her zaman bu 3017'nin kırılma ihtimali gündemde olacaktır. Ancak tekrar söylüyorum 1500 desteği burada çok önemli. O haftalık grafiklerden baktığımız zaman da zaten bakın 3433'ten başlayan şu düşüş sonrasında herhangi bir yükseliş sürecine geçememiş durumda. O nedenle de burada şu dip çalışmasını takip edeceğiz önümüzdeki süreçte. Buradan hızlıca bir gramlara da geçmek istiyorum. Şöyle 4 saatlik grafiklerde gramları bir kontrol edelim. Ons altındaki güçlü duruş gramda da 1112 üstünde hareketleri bize getiriyor. 1112 altında kapanışlar görmediğimiz takdirde 1123-1112 aralığındaki şu hareketi takip ediyor olacağız. 1112 kırılacak olursa da bu sefer aşağıda 1092-1085'e kadar satışlar derinleşebilir. Bu satışlar da tamamıyla onslardaki o düzeltme sürecine bağlı olacaktır. Buradan gram gümüşe geçecek olursak, gram gümüşte de yukarıda 14.65-14.34 direnç bölgesini takip ediyorduk. Bu bölgeden satışlar geliyor. Destek olarak 13.98'i takip edeceğiz. Bu bölgenin kırılımı aşağıda 13.40-13.14 bölgesine doğru satışların derinleşmesi anlamına gelir. Yine dediğim gibi bu onslardaki harekete bağlı olacaktır. Ancak dolar Türk lirasının da 18.70 üstüne artık kalıcı yerleştiğini düşünüyorum. Burada ani ataklar, onslarda satışlar gelse de Dolar Türk lirasının yükselişinden dolayı gramlara yansımayabilir bu düşüşler. Dolayısıyla burada paçal yapmayı bekleyenler için dirençlerin kırılımı da bir alım fırsatı olacaktır. Yani kademeli de alım yapabilirsiniz. Dirençler kırıldıkça, yükseliş geldikçe alım yapabilirsiniz. Ancak bunun için tabii dolar Türk lirasını çok yakından takip etmek gerekecek. Eğer dolar Türk lirasında bir kontrol kaybı olursa onsların düşüşüne bakmadan en azından doların getirisini kaçırmamak adına bir miktar gene burada alım yapılabilir. Evet, altın, gümüş, platin ve paladyumdan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.